people can see Anne's picture on the streets, the more is the possibility that somebody would see her somewhere and... Onun masum yüzü kasabadaki tüm reklam panolarındaydı. Bu korkunç gizem şaşırtıcı bir gizem halini aldı. Geriye kalan tek şey, çoktan bırakılmış olan eski bisikletiydi. Ortadan kaybolmasının üzerinden yaklaşık 40 yıl geçti. Anne Gottlieb nerede? Bugün halen gizemini koruyor. Onu bir daha gören hiç kimse olmadı. Gelin bu esrarengiz kayboluşa yakından bakalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. 3 Haziran 1983 Cuma günü, Kentucky ve Ferguson County'deki öğrenciler için uzun zamandır beklenen yaz tatilinin ilk günüydü. Gottlieb ailesi için en kötü kabusun başlangıcıydı. Anne Gottlieb, 1980 yılında ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişti. Aslen Ukrayna'nın başkenti Kiev'dendi. Babası Anatoly bir mühendisti ve annesi Lyudmila bir öğretmendi. Rus Yahudi göçmeni 12 yaşındaki Anne Gottlieb'e o gün arkadaşı Tanya Okmanski'ye katıldı. İki kız, annen Louisville'in doğu yakasındaki Haykis Lane yakınlarındaki evinden bir belediye otobüsüne binip Yahudi toplum merkezine gitmişlerdi. Günün çoğunu orada tenis oynayarak geçirdiler. Merkezde geçen bir günün ardından ikili otobüse binerek eve gitti ve bisikletle Tanya'nın evine doğru yola çıktı. Gün batımı yaklaşıyordu. Annenin babası iş için şehir dışındaydı. Annenin annesi Tanya'nın evini aradı ve anne akşam yemeği için eve gelmesi talimatını verdi. An hava kararana kadar evde olmayınca annesi endişelenmeye başladı ve onu aramaya gitti. Annen Shire'in bisikletini, dairelerinin karşısındaki Bashford Manor Mall'ın arka tarafında buldu. Garip bir şekilde, destek ayağı aşağı konumdaydı. Bu bir tehlike işaretiydi çünkü stand çalışmıyordu. Annesi, annenin bisikletini bu şekilde bırakmayacağını biliyordu. Alışveriş merkezini aradıktan sonra, anne neden hiçbir iz bulamayınca Lyudmila polisi aradı. Memurlar alışveriş merkezini ve çevresini aradıktan ve hiçbir ipucu bulamayınca, polis annenin annesiyle görüştü. Annenin Yahudi toplum merkezinde olduğunu keşfettiklerinde endişelendiler. Aynı gün, bir adam orada 10 yaşındaki bir kıza kendini teşhir etmişti. Bu yüzden polis o kişinin bir resmini dağıttı ve annenin ortadan kaybolmasından muhtemelen onun sorumlu olduğuna inandı. Polis, adamın muhtemelen anne toplum merkezinden takip ettiğini ve ardından o ve arkadaşı birbirlerinden ayrıldığında onu kaçırdığını düşündü. FBI çok geçmeden işin içine girdi. Sovyet hükümetinin anne ailesini eski ülkelerine dönmeye zorlamak için kaçırdığına dair çılgın söylentiler dolaşmaya başladı. Diğerleri, annenin yeni evine alışmakta zorlandığını düşündü ve kaçtığı düşünüldü. Bir fotoğraf dükkanı, iki Rus kadının pasaportuna bir fotoğraf çekmek için annenin tanımına biraz uyan genç bir kızla geldiğini bildirdi. Bu ipuçlarından hiçbiri asla sonuçlanmadı. Dava, bölgedeki gazetelerde, televizyon ve radyo istasyonlarında geniş yer buldu. Sadece birkaç gün sonra ve Ferguson County Yargıç İcra Mitch McConnell ve annenin ebeveynleriyle bir basın toplantısı düzenlendi. Are involved, the more people can see Anne's picture on the streets, the more is the possibility that somebody would see her somewhere and... İp uçları arka arkaya gelmeye başladı. Bu ipuçları, polisin 300'den fazla tanıkla görüşmesine ve düzinelerce şüpheliyi incelemesine yol açtı. İki genç kız öne çıktı ve alışveriş merkezinin yakınında kızıl saçlı bir genç kızı yakınlardaki bir ormana sürükleyen bir adam gördüklerini söylediler. Orada yapılan aramada hiçbir kanıt veya ipucu bulunamadı. Bloodhounds adında bir kadavra köpeği getirildi ve annenin kokusunu arkadaşı Tanya'nın akrabalarından birinin evine kadar takip ettiler. Kadın, annenin orada olduğunu yalanladı ve polis, köpeklerin yanıldığını belirledi. Polis kısa süre sonra Yahudi toplum merkezinden aradıkları Ralph Barry Barber'ı bulup tutukladı. Olayı 10 yaşındaki çocukla itiraf etti, ancak annenin ortadan kaybolmasıyla hiçbir ilgisi olmadığını reddetti. Bununla birlikte, annenin ortadan kaybolduğu sırada Barber'ın sağlam bir mazereti vardı,
ve polis, soruşturmanın ilk günlerinde yalnızca ona odaklandığı için eleştiri aldı. Genç bir kızın dahil olduğu başka bir vaka, polisin Anne'nin ortadan kaybolmasıyla olası bir bağlantıdan şüphelenmesine neden oldu. Aynı yılın Eylül ayında, yerel bir polis memurunun kızı olan 13 yaşındaki Lig Mooney, evinde saldırıya uğradı. Davetsiz misafir bıçakla tehdit ederek onu soyunmaya zorladı. Kız saldırganı dinledi ve soyundu, ardından adamla savaşmaya başladı ve bıçaklandı. Yara aldıkça ağlamaya ve bağırmaya başladı, bu da failin kaçmasına neden oldu. Davetsiz misafir ayrılırken, genç Lig evinin kapısından dışarı koştu ve adamın siyah bir kamyonetle ayrıldığına tanık oldu. Babası, kamyonu ve kızının tarifine uyan adamı aramaya başladı. Birkaç gün sonra kamyonu gördü, plaka numarasını aldı ve müfettişlere teslim etti. Polis, toplantı için sahte bir sebep uydurdu. Gregory Oakley sahte toplantıya geldiğinde, Lig ve babası oradaydı ve kendisine saldıran adamın Oakley olduğunu teşhis etti. Tutuklandı ve suçlandı. Oakley'e Mooney ve Gottlieb davaları hakkında yalan makinesine bağlandı, ikisi de başarısız oldu. Polis onu bir daha an hakkında sorgulamadı. Bir özgeçmiş kontrolü, Oakley'nin geçmişinde çocuk tacizi ve genç kızlara saldıran çok sayıda olayı ortaya çıkardı. Bu davalardan biri için Alabama'da yargılanıyordu, suçlu bulundu, hapis cezasına çarptırıldı ve Ann Gottlieb kaybolmadan 6 gün önce Louisville'e döndü. Gregory et firması müfettişi olarak işinde bir rozet taşıyordu. Anne'nin ailesi, onun bu tür bir kimlik bilgisi kullanan birinin yönlendirmesini izleyeceğini ve bunun Oakley'nin genç kızın kontrolünü ele geçirmesinde rol oynayabileceğini söyledi. Polis, Oakley ve kamyonundan kanıtları suç laboratuvarına gönderdi, ancak onu asla adli olarak Ann ile ilişkilendirmedi. Oakley, Anne'nin kaybolduğu zaman için bir mazeret sağladı. Yine de, polis kısa süre sonra yakınlardaki bir Liberty Ulusal Bankası'ndan, onun sadece 2 saat önce bölgede olduğunu gösteren bir makbuz buldu. Buna rağmen polis, Mooney davasında mahkumiyet almaya odaklandı ve Oakley'i Anne'nin ortadan kaybolmasıyla suçlamadı. Oakley, Lig Mooney'e saldırmaktan suçlu bulundu ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1989'da Oakley, hücre arkadaşı olan Charles Cavins'e Ann Gottlieb'i kaçırdığını ve öldürdüğünü söyledi. Cavins, o sırada bu bilgiyi yetkililerle paylaşmamıştı. 1990'da Teksas'ta ölüm hücresinde hüküm giymiş bir seri katil olan Michael Lee Lockhart, Ann Gottlieb cinayetini itiraf etti. FT civarında öldürüp gömdüğü yaklaşık 20 genç kızdan biri olduğunu iddia ediyor. Oakley'nin ölümü bu bilgi alındıktan çok kısa bir süre sonra meydana geldiğinden, savcılar ölümünden sonra suçlamada bulunmayı reddettiler. Olay polis tarafından çözülmüş sayılsa da, Anne'nin cesedi hiçbir zaman bulunamadığından, yine de kayıp kişi olarak listeleniyor. Son görüşmelerinden itibaren, Anne'nin ailesi hala onun hayatta olabileceğine dair umutlarını koruyor. Sonu belirsiz olan kayıplardan kötüsü yok. Bir anne baba için hüzün dolu bir son. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.